İslamiyet öncesi Türklerde kadına verilen değer çok fazlaydı. Türk kadını diğer toplumlarda olduğu gibi baskı altında tutulmuyor, aşağılanmıyordu. Kadının yüceliği Altay Dağları'nın en yüksek tepesine Kadınbaşı ismi verilerek sanki çağlar sonrasına bir mesaj gibidir. Kadınlar erkeklerle tamamen eşittiler. Hatta erkeklerden daha fazla önem ve saygı gördükleri söylenebilir. Bunun en somut örnekleri şöyledir. Türklerde evin reisi kadındı. Türk toplumlarında kadınsız bir iş görülmezdi. Kadın erkeğin tamamlayıcısıydı, o sürekli erkeğin yanındaydı. Hakan'ın buyrukları yalnız Hakan buyuruyor ki ifadesiyle başlamışsa geçerli kabul edilmezdi. Yabancı devletlerin elçilerinin kabulünde hatun da Hakan'la beraber olurdu. Tören ve şölenlerde kadın Hakan'ın solunda oturur, siyasi ve idari konumlardaki görüşlerini beyan ederdi. Mesela Büyük Hun İmparatorluğu adına Çin ile ilk barış antlaşmasını Metehan'ın hatunu imzalamıştır. Eskiden Türklerde birçok kadın hükümdarlar olmuştur. Bunlardan bazıları Tomris Hatun, Raziye Begüm Sultan, Süün Bike Han, Dilşad Hatun ve son olarak bir hükümdar olmasa da dünyanın fethine sebep olan kadın Börte. Türk destanlarında da kadın ilahi bir varlık konumuna getirilmiştir. Öyle ki erişilip dokunulması, koklanması, kısaca beş duyuyla algılanmasının imkanı yoktur. Yaratılış destanında Tanrı'ya insanları ve dünyayı yaratması için fikir ve ilham veren Ak Ana adında bir kadındır. Oğuz Kağan'ın ilk karısı karanlığı yararak gökten inen mavi bir ışıktan, ikinci karısı ise kutsal bir ağaçtan doğmuş insanüstü varlıklardır. Yakutlarda Ak Oğlan ağacın içinden çıkan nurlu bir kadın tarafından emzirilmiştir. İlk Türk yazıtlarından olan Göktürk kitabelerinde Bilge Kağan kitabesi, "Sizler anam hatun, büyük annelerim, hala ve teyzelerim, prenseslerim" hitabıyla söze başlar. İslam öncesi Türk topluluklarında kadına böyle bir bakış açısı varken Türk toplumu dışında kalan milletlerde kadının durumu acınacak bir haldedir. Cahiliye devri Araplarında kadının kocası yanındaki değeri alınıp satılan bir maldan farksızdır. Arap erkeği adet zamanında kadınla bir arada oturmaz, onunla yiyip içmezdi. Aynı dönemde yine burada kadının miras hakkı yoktu. Oysa Türk kadını miras hakkına sahiptir. Mesela Yakutlarda kadının kendine ait mülkü mevcuttur. Buna and veya nemse adı verilir. Kadının bunu istediği gibi kullanma hakkı vardır. Ölen bir kocanın karısı varsa bunun mirastan iki hali olur. Bu tür örnekler saymakla bitmeyebilir. Kadın dövmek maalesef Türklerin Arap kültürüyle tanışmasından sonra başlamış bir olaydır. Türk kültüründe, örfünde kadın her zaman el üstünde tutulur. Cengiz Han'ın eşi için söylediği "Ben sizin hanınızım, bu da benim hanım" sözüyle dilimize yerleşen hanım kelimesi bile bunu gösterir. Kadın evin hanıdır. Günümüze bakınca çoğu Türk kadınının nasıl Araplaştığı apaçık ortada. Bu bizim için gerçekten acı bir durum. Genel olarak Türk insanında artık kadınların erkeklere göre daha güçsüz ve işe yaramaz olduğu algısı var. Halbuki Türk kadını güçlüdür, zekidir. Umarız ki Türkler Araplar gibi yaşamaktan kurtulur, eski kültürüne geri kavuşur.